İlk olarak Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'yi Rusya'ya karşı bir güvenlik koridoru olarak görmesinden sonra iki ülke arasındaki ilişkiler hızla kötüleşmeye başladı. Rusya Karadeniz'de daha fazla askeri tatbikat yapmaya başlarken Türkiye'de NATO desteğini arkasına alarak karşı hamleler geliştirip o da kendi kıyılarında savaş tatbikatı yapmaya başladı. Bu hazırlıklar her iki tarafta da yaklaşık bir ay boyunca kesintisiz olarak sürdü ve bunun sonucunda Karadeniz'deki deniz canlıları telef oldu ve balıkçılık faaliyetleri tamamen durdu. Savaşın fitilini ateşleyen olay Rusya'nın Gürcistan topraklarına zorla askeri üsler inşa etmek istemesiyle başladı. Ruslar Türkiye ile karasal olarak savaşabilmek için Gürcistan'ı kullanacaktı ve bunu Gürcü tarafı istemese de Rusya'nın baskılarından dolayı kabul etmek zorunda kaldılar. Aksi takdirde Rusya Gürcistan'ı da işgal edecekti. Ancak kabul ettikleri için artık Gürcistan Rusya'nın müttefiki sayılmış oldu. Derken Ruslar buraya çok sayıda asker yerleştirip üsler inşa ettiği sırada aynı zamanda Karadeniz'de de hareketlilik vardı. Rusya, Türkiye'nin bu sulardan çıkardığı doğal gaz kaynaklarını durdurmak için savaş uçaklarını kaldırdı ve bölgedeki Türkiye'ye ait gaz taşıyan ticaret gemilerine alçak uçuş yaparak taciz etmeye başladı. Bu gemiler doğal gaz taşıdıkları için vurulması oldukça büyük risk taşıyordu. Bu arada Rus savaş uçakları gemi tacizlerinde bulunduktan sonra kısa süreliğine kıyılarına çekildi. Rusya Federasyonu'nun genel olarak en çok donanma üssünün bulunduğu yer olan Karadeniz bölgesi stratejik bir bölgeydi. Derken bu kez Rusya'ya ait uçak gemisi olan Admiral Kuznetsov'dan kalkan Su-33 savaş uçakları Türk hava sahasına doğru gelmeye başladılar. Türkiye bu saldırı hamlesine karşı hava savunma sistemlerini aktif hale getirdi ve çok geçmedi ki buraya yaklaşan bir Rus Su-33 uçağı vuruldu ve Karadeniz'e düştü. Bunun yanında Türkiye, Rusların bu hamlesini uluslararası alanda bir savaş ilanı olarak duyururken NATO yetkilileri Türkiye'ye destek mesajları göndermeye başladı. Ancak NATO doğrudan savaşa girmemek için diplomatik yolları zorlamaya devam edecekti. Öte yandan Rusya ise Türkiye'yi kışkırtıcı hareketlerde bulunuyor ve Karadeniz'e ek donanma gemileri gönderiyordu. Ayrıca Rus kara birlikleri de Gürcistan'da askeri hareketliliğini arttırmaya karar vermişti ve yaklaşık 164.000 civarında askerini buraya getirdi. Türkiye ise Kars, Ardahan ve Artvin bölgelerinde savunma hatlarını güçlendiriyordu ve o da büyük bir ordu sevkiyatı başlattı. Türkiye ve Rusya arasında ilk sıcak kara çatışması Gürcistan sınırında yaşanmaya başladı. Rusya'nın profesyonel ordusu bazı bölgelerden girerek Türk köylerine saldırı düzenliyordu ve buradaki küçük nüfuslu kasabaların insanlarını bölgeden zorla çıkartarak kontrol altına aldı. Bu durumda Türkiye'nin hamlesi gecikmedi ve sınır hattına konuşlandırılmış SİHA'ları ile hızlı bir karşı saldırı başlattı. Bu havasal bombardımanlardan sonra Türk komandoları Rus güçlerini tekrar püskürttü ve sınır hattını sağlamlaştırdı. Ancak Rusya'nın saldırıları yoğunlaşarak bütün Gürcistan sınırlarına yayıldı ve Türkiye'nin doğusuna yönelik yeni bir cephe açmış oldu Ruslar. Rusya, Türkiye'nin hava saldırılarını kırmak için Kırım ile Güney Rusya'dan havalanan ve radarlara yakalanmayan Su-57 savaş uçaklarını ve Su-35'lerini kullanıp Türkiye üzerine getirdi ve yoğun hava bombardımanları başlattı. Bu arada Türkiye ise Amerika ile anlaşarak satın aldığı F-35 hayaletleri, F-16'ları ve Kaan isimli savaş uçaklarını devreye sokarak buraya gönderdi. Türkiye aynı zamanda Hisar ve Siper hava savunma sistemlerinin desteğiyle birkaç Su-35 savaş uçağını düşürmeyi başardı. Bu uçak savaşı Türk hava sahasında devam ettiği sırada Türk tarafının bir planı vardı ve uygulamaya koydu. Türkiye, insansız hava araçlarını etkin bir şekilde kullanarak Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki lojistik hatlarına saldırılar düzenlemeye başladı. Fakat Rusya'da elektronik harp sistemlerini kullanıp Türk SİHA'larını düşürüyordu. Bunun üzerine Türkiye karşı önlemler geliştirerek SİHA üstünlüğünü korumaya devam etmeye çalışıyordu. Ayrıca Karadeniz'deki mücadelede en kritik unsurlardan biri de denizaltılar oldu. Türkiye'nin denizaltıları sessizce ilerleyerek Rus Karadeniz filosuna bağlı Kırım'da konuşlandırılmış bazı gemileri hedef almaya başladı. Özellikle Gezgin isimli seyir füzeleriyle ani saldırılar düzenliyordu. Rusya ise misilleme olarak önce Türk kıyılarına yaklaştırdığı savaş gemilerinden kalibre seyir füzelerini kullanarak Karadeniz kıyısındaki askeri üslere saldırdı. Türkiye ise karşılarına çıkarttığı gemilerinden Atmaca isimli füzeleriyle Rus deniz gücünü zayıflatmaya çalışıyordu. Bu arada aynı zamanda Rusya kendi denizaltılarını İstanbul Boğazı'na getirip yoğun füze saldırıları gerçekleştirdi.
Ekonomik savaş olarak Türkiye, Rusya'ya yönelik yaptırım açıkladı. Doğal gaz alımını tamamen durdurdu ve Azerbaycan gibi ülkelerden alternatif enerji kaynaklarına yöneldi. Aynı zamanda bütün Türk şirketleri Rusya ile olan ticari bağlarını keserken Türk savunma sanayisi de üretimini hızlandırdı. Fakat bu arada Rusya'nın karşı hamlesi ise çok gecikmedi. Rusya, Türkiye'ye buğday, doğalgaz ve petrol ihracatını tamamen durdurduğunu açıkladı. Ayrıca Rusya destekli hacker grupları Türkiye'nin enerji ve bankacılık sistemlerine siber saldırılar düzenleyerek ekonomik kriz yaratmaya çalıştı. Bu noktada savaş geniş çaplı bir bölgesel çatışmaya dönüşmek üzereydi. Türkiye, NATO'dan daha güçlü destek beklerken Rusya ise Çin ve İran ile görüşmelere başladı. Türkiye ile Rusya arasındaki savaş, Karadeniz ve Kafkasya'daki yoğun çatışmaların ardından küresel güçlerin de dikkatini çekiyordu. NATO, Türkiye'ye doğrudan askeri destek vermese de lojistik, istihbarat ve silah tedarikinde büyük rol oynarken Rusya ise Çin ve İran'dan ekonomik ve stratejik destek alıyordu. Savaş artık sadece iki ülke arasındaki bir mücadele olmaktan çıkıp dünya siyasetinin en sıcak konusu haline gelmişti. Türkiye, Karadeniz'deki varlığını güçlendirmek için TCG Anadolu ve yeni nesil İstif sınıfı fırkateynleriyle bir savunma hattı oluşturdu. Ayrıca Türkiye'nin denizaltıları Rusya'nın kıyı bölgelerindeki askeri limanları hedef alarak sinsice ve gizlice operasyonlara devam ediyordu. Türkiye özellikle seyir füzelerini kullanıyor ve buraya demirlemiş Rus gemilerine saldırılar düzenliyordu. Rusya'nın karşı hamlesi ise Karadeniz'deki hakimiyetini sağlamlaştırmak için büyük bir deniz taarruzu planı yapmasıydı. Rusya, Moskova 2 adlı yeni nesil kruvazör ve destroyer gemileriyle Türkiye'nin Doğu Karadeniz kıyısına yakın bölgesine yönelik bir abluka başlattı. Sinop ve Samsun şehirlerine abluka uygulayan Rus donanması Türkiye'nin buradaki önemli askeri ve lojistik limanlarını hedef alıp vurdu ve bu suları kısmen ele geçirdi. Türk Deniz Kuvvetleri hava desteğiyle bu saldırıları püskürtmeye çalışırken Rus denizaltıları ise buradaki Türk gemilerini avlamaya çalışıyordu. Bu arada Türkiye, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını NATO'ya bağlı gemilerin geçişine açarken Rusya bu durumu düşmanca eylem olarak değerlendirdi. Türk Hava Kuvvetleri F-35 ve Kaan savaş uçaklarıyla Rusya'nın Su-57 ve Su-35'leriyle hava çatışmasına devam etmekteydi. Bu arada Rusya, İskander isimli balistik füzeleriyle saldırılar başlatacağını açıkladı. Böylece özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirler tehdit altına girmişti. Derken Rusya, İskander füzelerini ateşleyerek İstanbul, Ankara ve İzmir'i vurdu. Bunun üzerine bu şehirlerde büyük hasar meydana geldi. Misilleme yapmaya hazırlanan Türkiye ise her ne kadar kendisinde balistik füzeler bulunsa da NATO'ya da bir çağrı yaparak füze tedariki sağlaması gerektiğini söyledi. NATO ise bu füzeleri vereceğini açıkladı ve çok geçmedeki Trident 2 isimli füzelerden verdiler. Böylece Türkiye'de bunları alarak Kırım'ı ve Krasnodar'ı hedef aldı. Ateşledi ve füzeler buralara düşerek büyük bir hasar meydana getirdi. Bu olaydan sonra Rusya, Gürcistan üzerinden Türkiye'nin doğusuna yönelik büyük bir kara harekatı başlattı. Bunun üzerine Türkiye, Azerbaycan ile askeri işbirliğini derinleştirerek ortak bir savunma planı oluşturdu. Fakat bu sırada Rus ordusu büyük kara saldırıları düzenleyerek Artvin, Ardahan ve Kars'ı ele geçirdi. Türk Kara Kuvvetleri bu saldırılara karşılık verse de Rus ordusunun sayıca üstün olması nedeniyle bu bölgelerden geri çekilmek zorunda kaldı. Bunun üzerine Türkiye, NATO'dan daha fazla destek talep etti. Ancak doğrudan müdahale hala NATO'nun gündeminde değildi. Çatışmaların artarak devam etmesi üzerine müttefiklerden doğrudan destek geleceğine yönelik emareler görülmeye başlandı. ABD Türkiye'ye silah, mühimmat ve istihbarat desteği sağlamaya başlarken NATO güçleri Romanya ve Bulgaristan'daki üslerini güçlendirmeye başladı. Türkiye, Batı'dan daha fazla destek almak için Avrupa'daki diplomatik çabalarını hızlandırdı. Çin ise Rusya Federasyonu'na ekonomik desteklerini arttırmıştı. Türkiye bu arada Akdeniz kıyılarında inşa ettiği savunma sanayi üslerinden yeni tanklar, tüfekler ve SİHA üretimlerini hızlandırmıştı. Türkiye ve Rusya arasındaki savaş artık sadece iki ülkeyi değil, küresel güç dengelerini de etkilemeye başlamıştı. Karadeniz'de deniz üstünlüğü için mücadele devam ederken kara savaşları Kafkasya'dan Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir alana yayılmıştı. Aynı zamanda hava saldırıları ve füze krizleri şehirleri tehdit ederken siber savaş ve ekonomik yaptırımlar da taraflar üzerinde büyük bir baskı yaratıyordu. Bu arada Rusya, Soçi'deki deniz üssünden 50'den fazla savaş
savaş gemisini harekete geçirerek Sinop ve Samsun'a askeri çıkartma yapmaya koyuldu. Türkiye her ne kadar SİHA'larıyla vursa da bu Rus gemileri durmak bilmiyordu ve bir şekilde gelerek Samsun ve Sinop'a ordusunu indirdi ve böylece burada da karasal çatışmalar başladı. Rusya kısa sürede bu iki şehrin tamamını ele geçirdi. Bu arada Ruslar aynı zamanda Türkiye'nin savunmasını yarmak için yeni nesil T-14 Armata tanklarını kullanarak sınıra getirdi. Fakat F-35 ve Kaan isimli hayalet uçaklarını kullanan Türkiye gelen Rus tanklarını başarılı bir şekilde yok etmeyi başardı. Bu olaylar sonrası NATO, Türkiye sınırına konuşlandırılmak üzere 100.000 asker ve lojistik destek birlikleri göndermeye karar verdi. Bu NATO ordusunun gelmesiyle çatışmalar daha da alevlendi. Bu arada NATO, Rusya'ya baskı uygulamak için Doğu Avrupa'ya ve Ukrayna'ya büyük bir askeri güç konuşlandırdı. Bu olay sonrası Rusya, nükleer caydırıcılık mesajları vererek savaşın daha büyük bir küresel çatışmaya dönüşebileceğini ima ediyordu. Bu aşamada dünya büyük bir savaşın eşiğine gelmiş gibi görünmekteydi. Türkiye ve Rusya arasında başlayan bölgesel savaş artık NATO ve diğer büyük güçleri doğrudan içine çeken bir kriz haline dönüşmüştü. Bu savaşın kritik eşiği Rusya'nın nükleer kartını oynamasıyla tamamen değişecekti. Bu arada NATO'nun askeri desteğinin gelmesiyle Doğu Anadolu bölgesinde işler değişmeye başladı. Türkiye ve NATO birlikleri Rusya'yı kısa sürede tamamen buradan çıkarttı ve Gürcistan toprakları üzerine itti. Bu arada Türkiye, Samsun ve Sinop'u da kurtarmak için güçlü bir operasyon hazırladı. Her bölgeden canla başla savaşmaya başlayan Türk askerlerine karşı Ruslar daha fazla dayanamayarak geri itildiler ve denize döküldüler. Türkiye'nin Rus birliklerine karşı kazandığı başarılar karşısında daha sert adımlar atmaya karar veren Rusya, nükleer kullanmanın masada olduğunu belirtti. Fakat bu açıklama ise dünya genelinde büyük bir şok etkisi yarattı. NATO ülkeleri Rusya'nın tehditlerini ciddiye alırken Türkiye, Rusya'nın bu tehdidiyle geri adım atmayacağını bildirdi. Türkiye, nükleer silahı olmamasına rağmen NATO'nun nükleer şemsiyesi altında olduğunu ve Rusya'nın herhangi bir nükleer saldırısının karşılıksız kalmayacağını duyurdu. Bunun üzerine ABD ve Fransa, Türkiye'nin yanında olduklarını ve Rusya'nın nükleer saldırısına karşılık vereceğini açıkladılar. Bu arada NATO, müttefikleriyle acil bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda şu kararlar alınmıştı. Türkiye'ye ek savunma sistemleri ve hipersonik füzeler sağlanacak, Romanya, Bulgaristan ve Polonya'da NATO üsleri aktif savaş durumuna geçecek, Karadeniz'deki NATO donanması savaş pozisyonuna alınacak. Derken NATO'nun bu kararlarına karşı Çin ise sert bir tepki gösterdi. Fakat Çin, savaşın nükleer çatışmaya dönüşmesini istemediğini belirterek doğrudan bir müdahaleden kaçınıyordu. Bu sırada Türk SİHA'ları ve F-35'ler Rusya'nın Karadeniz filosuna ağır zarar vermeye başladı. Bu sebeple Rus donanması geri çekilmek zorunda kaldı. Rusya, Türkiye'nin kazandığı stratejik zaferler karşısında taktik nükleer silah kullanma ihtimalini arttırmıştı. Bu sırada NATO ve ABD Moskova'ya doğrudan bir ultimatom gönderdi. Eğer Rusya herhangi bir taktik nükleer silah kullanırsa NATO da aynı şekilde yanıt verecektir dedi. Bu mesaj dünya genelinde büyük bir gerilim yaratırken Rusya'da da savaşın nükleer bir çılgınlığa dönüşmesi riskine karşı tartışmalar başladı. Ancak bu sırada Çin ve Avrupa ülkeleri diplomatik bir çözüm için devreye girdiler. Çünkü savaşın daha da büyümesi Avrupa ve Asya ekonomilerini de felç etmeye başlamıştı. Savaşın en kritik aşamasında Çin'in devreye girmesiyle Rusya ve Türkiye arasında müzakereler başladı. Türkiye'nin şartları şunlardı: Karadeniz'de Rus askeri varlığının sınırlandırılması, Kırım'ın tamamen Rus işgalinden arındırılması ve savaş tazminatı olarak 300 milyar dolar ödenmesiydi. Rusya'nın şartları ise şunlardı: Türkiye'nin Gürcistan ve Kırım'da ilerleyişini durdurması ve ordusunu çekmesi ve NATO'nun Türkiye'ye desteğini kesmesi. Bunun üzerine Türkiye ve Rusya tüm cephelerde ateşkesi kabul etti ve askeri operasyonları durdurarak ordularını çekti. Türkiye'nin kazançları arasında Karadeniz'deki Rus askeri varlığını sınırladı, Kafkasya'da Azerbaycan'ı güçlendirdi, Batı ile ilişkilerini güçlendirdi ve NATO içindeki konumunu sağlamlaştırdı. Rusya'nın kaybettikleri arasında ise Karadeniz'deki askeri etkinliği azaldı, Kırım üzerindeki baskılar da arttı. Ekonomik ambargolar nedeniyle büyük bir mali kriz yaşadı. NATO'nun Doğu Avrupa'da daha fazla güçlenmesine engel olamadı. Bu sonuçlar Rusya'nın daha da zor bir duruma düşmesine neden olurken Türkiye'nin bölgesel bir süper güç olarak daha fazla öne çıkmasını sağladı. Savaş böylece son buldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.